Kafamın içine hoş geldiniz. Evet, bu akşam biraz zor bir yayın var aslında. Çünkü bazılarımızın büyüdüğü evler sevgiyle değil, performansla hayatta kalmaya dönüşüyor. Utandırma, kıyaslama, görülmeme ve sevgisizliğin hüküm sürdüğü bir yerde büyüyoruz ve belki de ileride bütün bu duyguların yüküyle hayatta kalmaya çalışıyoruz ve kimliğimizi bulamıyoruz. Evet, narsistik ebeveynler, narsistik anne ve babalar bu akşamki konumuz ve serimizde tabii ki klinik psikolog Abdullah Gündoğan var. Hoş geldin. Hoş bulduk Ece. Bence bu konuyla alakalı çok fazla soru geldi. Evet, tatsız bir konu. Kesinlikle ve yaş kaç olursa olsun çocuklar yetişkinliklerinde bile anne babalarının o içlerinde konuşan sesten kurtulamıyorlar. Evet. Şimdi yine söylüyorum, bu yayın teşhis koymak için değil, sadece ne yaşamış olabildiğinizi anlamanız için bir yayın aslında. Gelelim narsistik ebeveynlerde çocuk dünyaya geldiğinde önce bir bakım verenden bahsedelim mi? Çocuğun o erken dönemde birincil bakım verenle girdiği ilişki aslında bütün hayatındaki yaşayacaklarının bir fragmanı gibi. Erken dönem o kadar önemli ki, yani 0-2 yaş arasından bahsediyorum. Daha sonraki gelişim aşamalarındaki maruz kaldığı, ebeveynleri tarafından maruz kaldığı tutumlar da belki çok önemli burada. Birincil bakım veren, yani bu anne ise şayet, onun psikolojisinin normal olması, bu kişide bir kişilik örüntüsünün olmaması, anneliğe hazır olması, erken yaşta anne olmaması çocuğun gelişimi için çok çok önemli. Çocuğun dünyayı güvenli bir alanda değerlendirmesi lazım. Burada da annenin psikolojisi oldukça önemli. Annenin kendi içsel dünyasında kavgası eğer bitmediyse, anne olmaya hazır değilse, anne de narsistik ebeveynler tarafından büyütülmüş ve travmalarını onarmamış, travmalarını iyileştirmemiş, travmalarını kimlik edinmiş bir bakım verense, ebeveynin narsistik eğilimleri varsa, çocuğun duygularını dediğim gibi aynalayabilecek bir yeteneğe sahip değilse, soğuk, katı, kontrolcü, mükemmeliyetçi bir ebeveynse şayet, çocuğun duyguları erken dönemden itibaren aynalanmıyor. Çocuk ihmal ve işgale uğramaya o dönemden itibaren başlıyor. Ve aslına bakarsanız narsistik ebeveynlerin ilk istismarı erken dönemde gelişmeye başlıyor. Peki şimdi şunu soracağım. Sen birincil bakım verenin bebeğin duygularını aynalamasından bahsettin. Bu şu mu demek oluyor? Bebek acıktığında onun acıktığını anlayabilmesi, tabii, ağladığında onu yatıştırabilmesi. Tabii, tutarsız ebeveynlik yapmaması açıkçası. Yani çocuklar o dönemde her şeyi kodluyorlar. Hani dünyayı kendilerinden ayrıştırmaları da gerekiyor çocukların bir yanda. Çünkü her şeyi çok çabuk kodlayabildikleri için birincil bakım verenin ona yansıttığı bütün duygular çocuğun aslında dünyayı tanıma şekli, tanıma biçimi haline geliyor bir yerde. Dolayısıyla o birincil bakım verenin ihmali, işgali, istilası, şefkat göstermemesi veya bir borderline anneyi düşündüğünde çocuğa işte bir iyi davranıp bir kötü davranması, çocuğu dengesiz, tutarsız tutumlara maruz bırakması aslında bu psikopatolojinin ilk oluştuğu yer haline geliyor. Şimdi o zaman bir ebeveyn bir çocuğu nasıl işgal eder? Bir ebeveynin çocuğu işgal etmesini aslına bakarsanız erken dönemden biraz daha çıkararak gelişim basamaklarına şöyle. Çocuğa koşullu sevgi verilmesi ilk etapta mesela. Yani çocuğu böyle sürekli duygusal ihtiyaçlarını yok sayan, çocuğun duygusal ihtiyaçlarının farkında olmayan, çocuğu böyle bir proje çocuk gibi, altın çocuk gibi yetiştiren, çocuğu araçsallaştıran, çocuğu bir uzantı haline getiren, yani çocuğun kendisinden ayrı, özerk, bağımsız bir kimlik olmasına müsaade etmeyip, çocuğun içine sanki bir içsel kol yerleştirip, çocuğu tamamen kendi nesnesi haline getiren. Çünkü kendisinde zaten bir kişilik örgütlenmesi, bir kişilik bozukluğu varsa veya bir narsistik savunmaları varsa, tıpkı ne gördüyse çocuğuna da onu yansıtacak. Ve çocuk buradan ne kadar az hasarlı çıkabilirse o kadar sağlıklı bir yetişkin olabilir, ama çocuğun buradan böyle ebeveynlerle az hasarlı çıkması mümkün değil. İkinci bir husus da şu, özellikle son dönem ebeveynlerin çocuğa çok fazla sınır koymaması.
Şimdi biz burada hep ihmal ve işgalden bahsediyoruz. Bir de çocuğu pohpohlama, çocuğa bir grandiyöz benlik oluşumuna eşlik edecek. Hani şey vardır ya, böyle eskiden Türk filmlerinde zengin ailelerin çocuklarını resmederlerdi. İşte vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Çocuğu aşırı şımartma, çocuğu böyle prenses statüsünde yetiştirme, sorumluluk vermeme, sınır koymama. İşte ben çocukluğumda bunları gördüm, o görmesin deyip aslında çocuğu kendi narsistik bir besin kaynağına dönüştürmesi bir yerde. Ebeveynler bunu ama farkında. Bu ebeveynler biraz daha masumlar. Hani diğer ebeveynlere göre. Çünkü bunlar bilinçsizce yapıyorlar bunu. Hani o çocuğun nereye evrileceğini, nereye gideceğini çok fazla bilmiyorlar. Şimdi şöyle düşün, özellikle yeni nesil ebeveynlerde şununla karşılaşıyoruz. Yani çocuğa sınır koymadıkları gibi çocuklarını kutsama ve yüceltme var. Eskiden bir çocuk yaramazlık yaptığında veli okula gelip öğretmene çocuğunun ne yaptığını sorarken bugün veliler okul basıp idareci dövmeye kalkıyorlar. Öğretmen dövmeye kalkıyorlar. Toplu dilekçeler yazıp okuldaki öğretmenin ekmeğiyle oynamaya çalışıyorlar. Benim çocuğum yapmaz. Yapsa yani da senin çocuğunun yapmıştır. özelliği nedir? Yani senin çocuğunun diğer çocuklardan farkı nedir? Çocuğa sınır koymuyorlar. Çocukları dediğim gibi bir prenses imajinasyonuyla, bunlar yeni nesil ebeveynler. Öbür kuşak ebeveynlerde daha çok işgal, istila ve ihmal var. Şimdi ihmali şöyle açıklayabiliriz. Çocuğun duygularına karşılık vermeme, çocuğu duygusal ihmale uğratma, çocuğu dünyada böyle tek başına büyütme, çocuğun eğitimiyle çok fazla ilgilenmeme, sağlık sorunlarıyla çok fazla ilgilenmeme. Yani aslına bakarsın ama duygusal ihmalin işgal ve istilaya göre şöyle bir avantajı var. Çocuk en azından kırılgan bir benliğe sahip olsa da dış dünyadan ikmal alabiliyorsa, hani dış dünyadan bir besin, bir yakıt, ilkokuldaki hali olabilir, öğretmenlerinin sevgisi olabilir, arkadaşlarıyla olan ilişkisi olabilir, sosyal çevresi olabilir, akrabaları olabilir, büyük ebeveynleri olabilir. Yani anne baba ne kadar ihmalkarsa çocuk o anneden babadan alamadığı doğru ilgiyi, doğru sevgiyi dış dünyadan tedarik edebilir. Ve çocuğun özel bir benliği gelişebilir. Bu şey demek değil. İhmale uğramış çocuklar da evet ileriki hayatlarında, ilişkilerinde çok sıkıntı yaşayacaklar. Çok fazla problem yaşayacaklar ama işgal ve istila daha korkunç bir şey. Orada tamamen yani narsistik savunmaları olan veya narsistik özellikleri, narsistik eğilimleri olan veya tam teşekküllü narsistik kişilik bozukluğu olan örtük narsist veya grandiyoz narsist bir ebeveynin çocuğu olmak demek, onların bir nesnesi haline gelmek, onların araçsallaştırdığı, onların uzantı haline getirdiği bir çocuk olmak demek. Her şeye karışırlar. Giydiğinize, yediğinize, içtiğinize, yani aklınıza ne geliyorsa o ebeveynin tamamen beklentilerini karşılamaya programlı bir yazılım gibi büyütülürsünüz. Bir tane makale okumuştum. Narsistik ebeveynlerde çocuk daha yürümeye başladığında bile Tabii. eğer çocuk ilk adımlarını attığında narsistik ebeveyne doğru yönelmezse, rastgele dedeye, masaya ya da koltuğa giderse bile çok büyük kırılma yaşıyorlarmış ki burada uzantı onu kendisi seçmedi. Koşullu sevgiyle eğer böyle olursan sana sevgimi veririm gibi bir yönlendirme mi bu? Burada benim dediklerimi yaparsan, istediğim gibi bir insan olursan sevgiyi alırsın yoksa ötelenirsin gibi bir şey mi işgal? İşgal çocuğu tamamen bağımsız, hür bir birey olmaktan çıkartmak demek. Yani çocuğu tamamen ebeveynin beklentisi neyse, ebeveynin projesi neyse, ebeveynin o çocuk için biçimlendirdiği bir hayat neyse çocuğu o hale getirmek. Ölü Ozanlar Derneği diye bir film vardı, Dead Poets Society. Oradaki o çocuğun dramını hatırlarsın. Çocuk tiyatrocu olmak istiyor. Narsist bir ebeveyn vardı orada. Yanlış hatırlamıyorsam oyuncu olmak istiyordu çocuk. Ama ebeveynin beklentisi tam tersi yönde bir beklentiydi. Ve çocuk intihar etmişti. Yani çocuk kendi hayatını kendi planlayamaz. Kendi seçimleri ebeveynlerinden bağımsız olamaz. Ebeveynleri ona nasıl bir rol biçimlendirdiyse, ebeveynleri onun için en iyi olanı bilir. Çocuk kim ki? Çocuğun fikri, tercihi, kararları asla sorgulanamaz. Mesela şununla çok karşılaşırız. Çocuğun belki güzel sanatlara yeteneği vardır, farklı noktalara yeteneği vardır. Bu özellikle bir önceki kuşak ebeveynlerin yaptığı en büyük hatadır.
İşte çocuğum doktor olacak, çocuğum tıp okuyacak. Ya çocuğu mesela aslında hiç o alana ilgisi yokken sayısal bölümlere yönlendirmek mesela. Yani bu çocukların da duygusal zekaları gelişmiyor. Yani çocuk aslında farklı bir alana kaymak istiyor. Farklı bir seçim yapmak istiyor ama çocuğun tercihini hani kolektif bir kararla değil de tamamen kendi balyozunu tepeden indirip çocuğu oraya sürüklemekle başlıyor aslına bakarsanız bütün hikaye. Çünkü orada narsist ebeveynler için ailenin imajı önemlidir. Evet. Çocuk ailenin imajına hizmet etmesi gereken bir köledir. Yani çocuğun orada çok iyi bir avukat olması, çok iyi bir hekim olması, çok iyi bir psikolog olması o çocukla övünülecek bir durum değil. Ailenin imajını yansıtacak o çocuk orada. Benden çıktı. Tabii biz yetiştirdik. Yani tamamen çocuk bir nesne. Araçsallaştırılabilecek. Biz şimdi önceki yayınlarda ne anlattık? Partnerlerle ikili ilişkileri anlattık değil mi? Bu tarz psikopatolojilere sahip veya kişilik örgütlenmelerine, kişilik bozukluklarına sahip insanların partnerlerine yaptığı şey neydi? Araçsallaştırmak, nesneleştirmek, kullanmak, idealize etmek, değersizleştirmek, sonra çöpe atmak. Tıpkı narsist ebeveynlerinin de çocuklarına uyguladığı tarife bu. Çocuğu önce idealize ederler, çocuğu araçsallaştırırlar, kendi hayatta ulaşamadıkları, başaramadıkları, gerçekleştirmedikleri hedefleri çocukların sırtına kambur olarak yüklerler. Yani çocuğun sürekli beyninin içinde bir anayasa mahkemesi çalışıyor. Gong çalıyor. Hayır diyor, bu karar hükümsüz. Karar AYM'den döndükten sonra çocuk o karara uyum sağlamak zorunda kalıyor. Yani çocuk o anayasanın dışına asla çıkamıyor. Çocuk, ailenin bir anayasası var. Çocuk orada kesinlikle o anayasanın dışında hareket edemiyor. Çünkü onu yapması demek aileye, ebeveynlere ihanet etmek demek. Şimdi fiziksel bir istismar yoksa ortada, çocuğun dış dünyayla etkileşimi çok sınırlıysa, çünkü kontrol ve aşırı koruma var orada ve çocuğa dış dünya sürekli güvensiz, kötü olarak pompalandıysa narsist ebeveynler tarafından, çocuk dış dünyada iyi ailelerin, anlayışlı ailelerin, böyle daha özerk, daha böyle çocuğun kararlarına, sınırlarına saygı duyan ailelerin olduğunu fark edemiyor. Çocuk doğdu, büyüdü. İlk başta ayrıştırmıyor zaten. 2-3 yaşta ayrışma imkansız ama en büyük sorun bu çocuklar 12-13 yaşına geldiğinde kendi benlikleri ve kendi kişilikleri gelişmeye başladığında artık ben demeye başladıkları dönemde ben demeye başlayan bir insan narsistik ebeveynler için en büyük zararlardan bir tanesi. Çünkü farklı bir kişilik gelişiyor. Şimdi bu ben diye gelişmeye başlayan ergenliğe girmiş çocuğa kız ya da erkek fark etmiyor. Narsistik ebeveynin uyguladığı utandırma, kıyaslama, sessizlikle tedavi etme, belki küsme huylarınla alakalı başlayalım. Şimdi çocuk ben demeye başladı, kendi kararlarından bahsetmeye başladı. Narsistik ebeveynin eylemlerine girelim. Çünkü biliyorum ki birçok insanın ileri yaşlarda hayatlarına belki bir olaya adım atamamaları, başarıdan korkmaları, kendi kararlarını verememelerinin altında bu kişilik gelişiminin ilk dönemlerinde narsistik ebeveynlerin yaptığı söylemler var. İlk oradan başlayalım şimdi. Utandırmadan başlayabiliriz ya da kıyaslamadan başlayabiliriz. Tabii. Mesela burada grandiyoz narsist ebeveynlerin yaptığı uygulamalar ve tarifeler çok farklı. Örtük narsist küser mesela. Küskünlükle cezalandır. Pasif agresif davranır çocuğuna. Eğer benim senin için idealize ettiğim sınırların dışına çıkarsam seni sessizlikle cezalandırırım. Sana küserim. Sana trip atarım. Yani örtük narsist bir ebeveyne maruz kalmak bence büyüklenmeci narsist bir ebeveyne maruz kalmaktan çok daha kötü bir şey. Çünkü orada direkt ağır bir duygusal istismara ve duygusal tahribata uğruyorsunuz. Çocuk bireyselleşemiyorsa şayet, o ayrışma, bireyselleşme çocukta ebeveynlerinden tam olarak sağlanamadıysa çocuğun ebeveynin indirdiği balyoza direnme gibi bir durumu olamaz ki zaten yaştan itibaren. Çocuk ebeveyn ne derse, ne söylerse onu doğru kabul edecek. Şimdi sürekli küsme huyu gizli narsistle alakalı dedin. Evet. Peki başka mesela kişilik gelişimi başlayan bir çocuğa karşı ebeveynlerin yaptığı eylemler neler?
Pasif agresif cezalandırmalar yaparlar mesela. Dediğim gibi evde bir soğukluk olur. Çocuğa küserek aslına bakarsanız çocuğun o kırılgan benliğini çok daha kırılgan hale getirirler ve çocuk buna uyum sağlamak zorunda kalır. Çocuğa öyle bir çerçeve çizer ki zaten çocuk o ailenin doğrularının dışında başka bir doğru olabileceğine kanaat getiremez zaten. Çünkü o yaşlardan itibaren çocuğun başka bir seçeneği yoktur. Başka bir tercihi yoktur. Çocuk başka bir dünyanın olduğunu zaten bilmiyor ki. Tabii. Çocuk bütün dünyayı o evden ibaret zannediyor. O kurallardan, o tutumlardan ibaret zannediyor. Seni en çok sevmesi gereken kişi senin en ufak bir eyleminde seninle iletişimi kesebiliyor, seni yok sayabiliyor, Evet. seni görmezden gelebiliyor ve sevgi tanımı ya da sevilemiyor olma tanımın ilginç oluyor o yaşlarda büyük ihtimalle. Çocuk zaten bir deney faresine dönmüş vaziyette. Çocuk zaten onlara kendini kanıtlamaya, onlara kendini ispat etmeye programlanmış vaziyette. Çünkü baştan beri çocuğu öyle yetiştirdiler. Bir de şu var. Şimdi ebeveynlerin eğer bir tanesi narsistse, diğeri daha bağımlı veya borderline bir yapıdaysa zaten narsist o çocuğu da ebeveynleştirir. Partnerinden alamadığı duygusal ihtiyaçlarını bu sefer çocuğunu ebeveynleştirerek, çocuğunu bir ikame partner haline getirerek, duygusal ensest gibi düşünelim bunu, çocuğu da ebeveynleştirir bu sefer. Arkadaş Mağdur gibi. anne gibi mi? Tabii. Yani mesela işte annen zaten şöyle, baban Senin zaten. iyiliğin için yaptım bunu. Kesinlikle çocuğuyla bir sanki arkadaşlık kisvesi altında bir ilişki geliştirir çocuğuyla. Çocuk da şey zanneder, o narsist ebeveyni. O beni diğerinden daha iyi anlıyor. O benim duygularımı daha iyi önemsiyor, beni daha fazla görüyor. Halbuki orada kontrol var. Aşırı kontrol ve aşırı korumayla çocuğu ebeveynleştirme, kendi duygusal ihtiyaçlarını çocuk üzerinden tedarik etme. Ya korkunç bir manipülasyon Belki de döngüsü diğer var. ebeveyni düşman etme de olabilir. O da var tabii. Değil mi? Çocuk veya şöyle düşünün, çocuk belli bir yaşa kadar ebeveynin birini mağdur, diğerini kurban zannediyor. Sonra çocuk biraz uyanmaya başladığında, biraz okumaya başladığında, biraz dış dünyayla tanışmaya başladığında asıl mağdurun ve asıl failin nasıl yer değiştirdiği gerçeğiyle ve realitesiyle yüzleşmeye başlıyor. Çünkü yıllarca çocuk hep diğer ebeveyni kurban ve öbür ebeveyni şey zannetmiş. Çilekeş. Kesinlikle. Ya da ve işte- çocuk bu gerçekle yüzleştiğinde de çok büyük bir ambivalans yaşayabiliyor. Şimdi narsistik bir tarikat deniyor buna aslında yani. Çünkü bir narsistik ailede bir narsist ebeveyn varsa o bir tarikata dönüyor ve onun kuralları gerçekleşiyor. Diyelim ki bu ailede kardeşler var. Belki 2 kardeş, belki daha fazla kardeş var. Bu kardeşler arasındaki bağ ya da diğer ebeveynle arasındaki bağı da tabii ki de narsistik kişi idare ediyor ama narsist hangi çocuğu altın çocuk, hangi çocuğu kötü koyun olarak seçiyor? Neye göre karar veriyor Ya burada? bunun ilk çocuk en fazla kurban edilen çocuk olur burada. İkinci çocuk daha favori bir çocuk olur ama bu sefer çocuklar kıyas yarışa zorlanabilir. Yani birbirleri içinde rekabet ama mutlaka bir favori çocuk vardır. En baştan seçilmiştir o. Ya bunun belli bir kriteri yok. Aslına bakarsanız bazen işte burada baba kız ilişkisi dinamiği veya erkek anne ile erkek çocuk dinamiği de devreye girebilir burada. Hani biraz psikanalitik çerçevede değerlendirdiğimiz ama bunun tek bir varyasyonunu size söyleyemem. Sadece şunu bilmemiz lazım. Mutlaka bir altın çocuk vardır. Burada yer değiştirme de yaparlar mesela. Bazen bir çocuğuna diğer çocuğunu kötüler. Diğer çocuğuna da öbürünü kötüler. Yani o kadar sinsidir ki bunu şey yapar böyle bilinçli böyle yapar. Diyelim favori çocuğu büyük kardeş. Küçük kardeşe önce abisini kötülettirir. Yani onun dedikodusunu yapar. Sonra onunla yalnız kaldığında da öbürünün dedikodusunu onunla yapmaya başlar. Ya bunu bu arada yani bunları yapan insanlar dışarıdan son derece saygın. Örtük narsist çok becerir bunu. Gizli narsist çok fazla yapar. Dışarıdaki maskesi asla belli olmayan çocuk çünkü o dönemlerde babasını çok vicdanlı, çok merhametli. Babanın çünkü o dışarıdaki personası çocuk için geçerli olan persona. Bir de hep kötü ebeveyn çocukların kafasına nasıl kodlanmıştır? Popüler kültürde, Dayak dizilerde. atan, Dayak döven. atan, fiziksel olarak istismar eden. Çocuk nereden bilsin manipülasyonun ne olduğunu, Tabii. gaslighting'in ne olduğunu, küsmenin ne olduğunu, pasif agresyonun ne olduğunu çocuk bunları bilemez. Yani örtük narsist bir babayı hayal ettiğimde aslına bakarsan
Feminen bir karakter geliyor. Düşünsenize çocuğuna küsen bir yapı düşünün. Kardeşleri birbiriyle rekabet ettirerek onları da birbirine düşmanlaştırarak evi bu şekilde kontrol etmeye çalışıyor. Yani herkes birbirine düşman ama herkes narsist ebeveynine dost. Kesinlikle öyle. Arabulucu gibi bir şey oluyor. Anneyi de zaten değersizleştiriyor. Ama zaten baktığımda hani anne de narsist olabilir. Sadece baba Anne değil de narsist sonuçta. olabilir, anne de bağımlı bir kişilik de olabilir. Şimdi bakım veren baba değilse çocukların bu durumdan etkilenmesi daha zor aslında. Evet. İleri yaşlarda daha ağır olacak. Bakım veren eğer narsistse oradan bakalım mesela. Bakım veren ama anneanne de olabilir, baba da olabilir, anne de olabilir, hiç fark etmiyor. Yani gerçek bakım verenin narsist olduğu bir durumu ele alın. Çünkü baba eğer narsist ama anne sağlıklıysa ergenlikte onun etkisi başlayacak. İlk bakım verenden başlayalım aslında. Bu tarz ailelerde zaten tencere kapak gibi oluyor. Yani bakım verende sorun varsa babada sorun olmaması mümkün değil. Yani şöyle oluyor. Bakım veren diyelim anne narsist, tamam mı? Tamam. Ya baba ya şizoid oluyor. Ya şizoid derken çekingen, pısmış, annenin kontrolü altındaki bir ev, sindirilmiş. Ya bağımlı kişilik oluyor. Ya örtük narsist oluyor. O da Ama annenin domine ettiği ev, birincil bakım verenin domine ettiği ev çok daha tehlikeli. Orada bir de eril bir figür yok, erkek figürü yok, baba rolü yok. Kız çocukları için de çok sıkıntılı bir durum. Erkek çocukları için de sıkıntılı bir durum. Kırılgan çocuklar yetişiyor. Evde gerçekten böyle, bunu toksik anlamda söylemiyorum ama maskülen bir figür olmadığında, böyle otorite pozisyonunda anne olduğunda, annenin kararları geçerli olduğunda kimlik karmaşası ve rol dağılımı değişiyor o evin içerisinde. Ve çocuk ebeveynleri kodlaması gereken noktada yanlış kodlamaya başlıyor. Evet. Bu da çok sıkıntılı. Ya annenin narsist olduğu durumda erkek çocuklarının çok daha fazla zarar gördüğünü görüyorum. Babanın narsist bir ebeveyn olduğu durumda da kız çocuklarının çok daha fazla zarar gördüğünü görüyorum. Çünkü kız çocukları anne narsistse bir şekilde ayrıştırabiliyor kendini belli bir noktadan sonra. Erkek çocuklarına gelecek olursak, anne narsistse şayet, hala evli barklı, işini gücünü almış birisi olmasına rağmen evliliğindeki kararlarını annesine danışan, eşiyle olan tartışmalarını annesine anlatan, yani anneden ayrışamamış bir erkek, korkunç bir durum yani. Anneden ayrışmayı sağlayamamış bir erkek, bağımlı bir erkek. Zaten ilişkilerde şu anda boşanmaların tap noktaya çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de o annenin ayrışamaması. Burada cinsiyet rolleri olarak söylersem, dediğim gibi narsist bir annenin hükmettiği, narsistik eğilimleri, savunmaları olan bir annenin hükmettiği evde erkek çocuk özelleşemediyse, ayrışamadıysa o anneden, çok büyük bir sıkıntı var. O çocuk bağımlı bir kimlik geliştirmiş olabilir. Babanın narsistik hegemonyası altındaki bir evde de kız çocuğu o narsist baba tarafından araçsallaştırıp uzantı haline getirilip işte duygusal istismara uğrayıp duyguları yok sayıldıysa, onun duygularına önem verilmediyse, o çocuk duygularını korumak zorunda kaldıysa da o kız çocuğunun ileride yaşayacağı ilişkiler koşullu sevgiye dayalı, neredeyse bütün şemaların aktif olduğu ilişkiler oluyor. Evet. Yani çocukken... Biraz uzun anlattım ama böyle. Yok, çocukken yani yaşadığımız şeyler, ben şimdi burada izleyicilerden gelebilecek soruları da göz önünde alarak sormak istiyorum. Şimdi mesela ayrışamamış bir adamın evlendikten sonra bile hala annesinin işgaline izin veriyor, sınır koyamıyor oluşu. Ya da dediğin gibi bir kız çocuğunun ilerleyen zamanlarda belki sürekli insanları memnun etmeye çalışan bir karaktere bürünmesi. Ve bir de şu çok ilginç değil mi? Şimdi bizler mesela kafamızın içinde konuşan bir ses var ve o ses bizim küçükken bakım verenlerimizin bize en çok söylediği, bizi etiketlediği tanımlar aslında. Yani narsistik bir ebeveynden ya da iki ebeveynden fark etmiyor, büyümüş ve oradan ayrışmış ya da ayrışamamış bir yetişkinin ilerleyen zamanlarda yaşayacağı zorlukları da biraz konuşalım. Ve bunlardan nasıl iyileşebilir, nasıl sınır koyabilir? Biliyorsun, aile kavramı kutsal bir kavram. Türkiye'de de her türlü zulme susmamız gerektiği söylenen bir kültürde büyüdük. Evet.
Narsistik ebeveyne nasıl sınır koyulur, sağlıklı sınırlar, nasıl içsel sesten kurtulur gibi sorular soracağım şimdi. Hangisinden başlayalım? İkisini de şöyle yanıtlayabilirim. Tabii ki terapi desteğine başvurmadan, terapi almadan bunları kişinin tek başına gerçekleştirmesi çok zor. Burada önemli olan şey şu, 20'li yaşların başında fark ettiyse bir birey bunu ve terapi desteğine başvurduysa, bu konuda iyileşme yollarına kat ettiyse, ya onda da bir kişilik örgütlenmesi gelişmediyse çok şanslı zaten. Eğer o da o ebeveynin bir uzantısı haline geldiyse zaten geçmiş olsun. Terapiye gitmeyecek zaten. Yani kendisi durumu fark edene kadar veya birileri ona fark ettirene kadar neyin içinde olduğunu anlamayacak. Çünkü genellikle şöyle bir şey olabiliyor. Ya bu tarz ebeveynlerle yaşamış insanlarda çok ciddi psikopatolojiler, kişilik örüntüleri, şemalar gelişebiliyor. Ama her narsist ebeveynin çocuğu onların uzantısı olmak zorunda değil. Burada ilk isyan bayrağı ne kadar erken dönemde çekilirse, ne kadar erken dönemde erken dönemden kastım şey yani 20'li yaşlardan bahsediyorum. Ne kadar erken bir uyanış olursa o kadar iyileşme de bence kalıcı ve düzenli olabilir. Burada ama 30'lu yaşlardan sonra işte 40'lı yaşlardan sonra bir uyanış geldiyse biraz daha zorlaşıyor tabii ki iş. Ya zaten, evlilikte ortaya çıkıyor en fazla bu. Ya da 20 yani ergenlikte 18-20'li yaşlarda hani geç ergenlikte sınır koymaya çalıştığında büyük ihtimalle karşılaşacakları bu suçluluk, vicdan azabı gibi durumlara da karşı karşıya kalmak zorunda kalıyor çocuklar. O ayrışma büyük ihtimalle çok büyük kaoslara sebep olacak ve çoğu insan bunu göze alamıyor. Evet. Ve sessiz kalmak zorunda kalıyor ki yeter ki narsistik ebeveyn sorun çıkarmasın ya da işte ortamı dağıtmasın. İlerleyen zamanlarda peki işte evlilikler, başarı sorunları, özgüven sorunları, herkesi mutlu etme gibi belki takıntılar, nasıl bir iyileşme? Terapi tamam ama bunu nasıl fark etmesi gerekiyor insanların? Genellikle ikili ilişkilerde ortaya çıkıyor. Romantik ilişkilerde ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü orada narsist ebeveynlerin maruz bıraktığı o toksik tutumlar yüzünden belli şemalar gelişiyor erken dönemden itibaren. Nedir o şemalar? İşte terk edilme şeması, duygusal yoksunluk şeması, onay arayıcılık şeması, kusurluluk şeması. Bunlar bizim içsel, bize yapışmış kalıplar gibi düşünebiliriz. Bu şemaların hepsinin yapılandırılması lazım. İkili ilişkilerde bu şemalar aktif olduğunda partnerlerimizle çok ciddi sorunlar yaşamaya başlıyoruz. Zaten diyorum ya, bütün problemler ikili ilişkilerde ortaya çıkmaya başlıyor. O zeminde ortaya çıkmaya başlıyor. İşte küsme, pasif agresyon, trip, gaslighting, ufak çaplı manipülasyonlar, bunlar hep o ebeveynlerin toksik tutumlarına maruz kalan insanların aynı şeyleri partnerlerine yaşatmasıyla sorun gibi görünmeye başlıyor. Ya da tam tersi aynı şeyi yapan partnerlere çekiliyorlar. Evet. Maalesef yani? öyle. Tabii burada da şema kimyası dediğimiz bir durum var. Çocukluğumuzda bize ebeveynlerin hissettirdiği o tanıdık olan duygu neyse ona daha fazla kimyasal olarak bilinç dışı çekim duyuyor. Ama bilinçli, rasyonel, kendini yetiştirmiş, işte öz saygısı olan, o ayrışma, bireyselleşme sürecini tam anlamıyla sağlamış bir bireylerin kesinlikle şema kimyasına uygun bir partnere çekilebileceğini veya o partneri seçebileceğini düşünmüyorum. Burada dediğim gibi biraz da ihmal dedim ya demin mesela, bakın. İhmale uğramış, ben şimdi şöyle düşünüyorum. 30'lu yaşlarda iki kadın düşünüyorum. İkisinde de narsistik ebeveynler var. Ama birinde ihmal daha fazla. Diğerinde işgal ve istila daha fazla. Yani ihmal uğramış derken şöyle, okuluyla ilgilenilmemiş. İşte sorumsuz ebeveynler, ilgisiz ebeveynler. Şimdi o ihmale uğrayan kadın bir şekilde kendi benliğini kendi kendine güçlendirmeye başlamış. Ayakları daha yere sağlam Mecbur basmış. kalmış. Mecbur tamam, o da çok kötü bir şey bu arada. Düşünsenize, ebeveyniniz mezuniyet töreninizde dahi yok. Yani böyle kayıp ebeveyn var orada tamam. Kendi ebeveyni olmuş artık. Tabii kendi kendisini yetiştirmiş. Şimdi oradaki benlik güçleniyor bir şekilde. Ve dolayısıyla hayata karşı kendi savunmalarını ebeveynlerin ona bıraktığı narsistik savunmalarla değil de kendi rasyonel savunmalarıyla geliştirmeye başlıyor. Hayata karşı duruşunu, özgüvenini, öz saygısını ve bu insanın ikili ilişkilerde hata yapma ölçütü daha asgari düzeye iniyor veya doğru partner seçebiliyor. Ya tanıdık yaralar birbirine çok fazla çekilirler.
Diğer taraftan o duygusal olarak işgal edilmiş, istismar edilmiş, duyguları yok sayılmış, proje çocuk gibi yetiştirilmiş, koşullu sevgi görmüş bireyin o toksik döngüden çıkması ve uzaklaşması çok uzun zaman alabilecek bir durum. İlişkilerde genellikle partnerlerini yok saymaları, değersizleştirmeleri, aşağılamaları, küçümsemeleri, yanlış insanlara çekilmeleri, yanlış ilişki döngülerinde boğulmaları. Tabii. Yani o birinci ihmal edilmiş örneğe göre işgal ve istila edilen insanların işi çok daha zor. Çünkü maalesef o narsist ebeveynlerden bir kol, bir parça oraya geçmiş. Ve bir kumarhane makinesi gibi çalışıyor orada. Uzantı gibi çalışıyor. Yani orada partner ne kadar sağlıklı olursa olsun düğmeye bastığında o duygu ona tanıdık gelmediğinde maalesef işlevsiz kalıyor. Kedi örneğini çok veririm burada. Şimdi 2 tane aynı anneden doğmuş yavru kediyi burada bir sınıfsal bir şeye girmek istemiyorum ama bir kötü bir semte bırakalım. Diğerinde daha iyi bir semte bırakalım. Şimdi o kötü semtteki kedi koşulsuz sevildiğine inanmayacak, tekmelenecek, korkacak. Mama az olacak. İnsanlar ona yaklaşmaya başladığı zaman çekinecek bir şekilde. Kendini sevdirmeyecek, tırmalayacak. Yani mama vermeye kalktığınızda bile sizden şüphe edecek. Veya yavaş yavaş size gelecek. Yavaş yavaş size sokulacak, kaçacak. Sürekli tıpkı şey gibi, o kaygılı kaçıngan kapanında olduğu gibi, yani itme çekme döngüsü olacak. Ama diğer kedi daha sizi görür görmez kuyruğunu havaya dikip hemen sırnaşacak. Kafasının okşanmasını isteyecek. Sevilmek isteyecek. İşte kedi, 2 tane kedinin aslında o sevgiyi kabul etme, bağlanma biçiminde yetişkinlerin de nasıl aile örüntülerinden geldiğinde ilişkilerdeki sevgiyi içselleştirme, gerçek sevgiyi kabul etme durumunu bu şekilde algılayabilip anlayabiliriz. Evet. Mesela annesine babasına hiç sarılamayan insanlar var. Sevseler de. Evet. Bu yakınlaşamama ya da anneden ya da babadan samimi bir sevgi görememekten mi kaynaklanıyor? Annenin babanın da aslına bakarsanız duygusal olarak soğuk, kopuk, ilgisiz, tutarsız ebeveyn olmalarıyla alakalı bir durum. Bu çok var. Bizim jenerasyonda çok var mesela. Ya da 2 kardeşin dediğin gibi kıyaslanmış 2 tane kardeşin duygusal bağ kuramaması ileride. Evet, hep bu duygusal olarak ihmalkar ebeveynlerin bir aile yok ki ortada, yani herkes görevini yapıyor. İşte kardeşler okula gidiyor, baba işe gidiyor geliyor, anne evi temizliyor. Aile bağına dair hiçbir şey yok. Herkes... Ve narsistik ebeveyn herkesin arkasından Tabii. kuyularını kazıyor. Tabii. Orada da evet, evde bir tane mutlaka diyelim narsistik, özellikle örtük narsist bir ebeveyn varsa geçmiş olsun. O dışarıdan bir kolla herkesi parmağında oynatır. Bütün ipleri tabii bireyler, çocuklar büyüdüğünde o ebeveynin gerçek yüzünü görmeye başlarlar. Kesin görürler. Ve gördükten sonra da aslında o ebeveyne karşı çok ciddi bir mesafe ve cephe alabilirler. Dediğim gibi sorduğun soruyu en başta şöyle yanıtlayabilirim. Duygusal ihmale uğramış, yani sadece ihmalle sınırlı kalmış bireylerin işi bir tık daha kolay. Çünkü onların kendi benlikleri dışarıdan gelen diğer hibrit yakıtlarla, o ikmallerle de oluşmuş. Babaanne olabilir, işte akrabalar olabilir, okul olabilir. Yani çocuğun içinde bir cevher, bir potansiyel varsa ve dışarıdaki çevre bu potansiyeli aileden daha fazla gördüyse, ortaya çıkardıysa bu çocuk çok güçlü bir özgüven oluşturabilir. Yaralarına rağmen, travmalarına rağmen. Bakın, güvenli bağlanan insanlar hep bu çocuklardan çıkıyor mesela. Kendi kendini büyütmüş. Kendi ebeveyni yetiştirmiş. kendi olmuş. Evet, veya sıfırdan kendini bir yerlere getirmiş. Ailenin hiçbir desteği yok. Her şeyi kendisi yapmış, işini kendisi kurmuş, mesleğini kendisi almış. Bu tarz insanların gerçekten sürekliliği, kapasitesi, sevme kapasitesi çok yüksektir. Düşünsenize, ebeveynlerinden alamadığı bir şey için hayat boyu onun özlemini, onun hasretini çekiyor. Ama diğer tarafa gidelim. Orada tamamen sevgi eşittir performans. Sevgi eşittir maddesel bir şey gibi koşullanmış. İstilacı, istila eden, ihmalkar, ihmalkardan kastım duygusal olarak ihmalkar ve işgalci ebeveynlerin çocuklarını düşün. Orada sevgi eşittir para, güç, statü,
Performans. Ya kendin gibi olmayacaksın. Tabii. Onların dilediği gibi bir benlik yaratacaksın ki o da sahte benlik yaratmaya Kesinlikle. yönlendiriyor çocukları, değil mi? Yani beni annem babam olduğu gibi sevmiyor. Evet. Cezalanıyorum, sevgiden yoksun kalıyorum. Onların istediği gibi bir karakter yaratmam lazım. Tabii. Al sana sahte benliğin araya girişi. Kesinlikle oradaki kırılgan, yani o tarz istilacı veya işgalci ebeveynlerin çocukları bir partneri koşulsuz olarak sevmeyecekler zaten. Orada biraz daha çıkar, nesneleştirme ve araçsallaştırma ilişkisi olacak. Çünkü ebeveynleri zaten o kişiyi nesneleştirmiş, araçsallaştırmış, uzantı haline getirmiş. Orada sevgi bir şarta bağlanmış. Sevgi diye bir şey yok ortada. Yani bağlanma korkusu olan, işte kaçıngan bağlanan insanların veya narsistik savunmaları olan, borderline kişilik örüntüsü olan insanların yer aldığı cephe bu cephe. Peki bir şey soracağım. Bu cephe daha sonra ilerleyen zamanlarda tamam yaralar almış ama seçeceği partner türü ihmal edilmiş gibi olan değil de büyük ihtimalle yine anne babasının kopyası, çok büyük performanslar göstermek zorunda kalan bir karaktere büründürüyor büyük ihtimalle ve burada insanı, diğer insanları sadece mutlu etmek için yaşayan tür oradan mı çıkıyor? Bazen evet ama bazen de tam tersi, o ebeveynin aynısı olan bir profil çıkıyor o cepheden. Evet. Peki insanları mutlu etmeye çalışan profil hangisi? Diğer İhmal cepheden, edilmiş mi? ihmalden. İhmal edilmiş. Kendi sınırlarını da koruyamıyor tekrardan. Tabii. İhmal edilmiş cepheden çıkan birisinde gerçekten sevme kapasitesi, ya sevgiyi ister o. Sevgiyi bir şarta bağlamaz. O gerçek sevgi peşindedir. Öbürü için sevgi eşittir performans. Peki Koşul. altın çocuk hangisi? Sağ taraf tabii Değil ki. mi? Tabii Koşullu. ki koşullu sevilen, işgale uğramış. İşgal ve istilayı da şöyle özetleyebilirim. İşgal çocuklukta, hani işgal nedir? İşgal gelip geçicidir. İstanbul işgal edildi, İzmir işgal edildi ama sonunda çekip gittiler. İstila. Yani erken dönemde bir işgal var ve o işgal artık istilaya dönüşmüş. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Mesela şöyle düşünün. Eski İngiliz sömürgesi ülkeleri gezmişsinizdir mesela, değil mi? Hala İngiltere'nin orada bir hükmü olmasa da araçlar sağdan gider. İşte hala İngiltere'nin bıraktığı o mirasın üzerine bir şekilde. İşte burada istila edilmiş çocuklar da o ebeveynlerin bıraktığı hasar üzerinden yetişkinliklerini devam ettiriyorlar. Ve farkına varmadıkları sürece de hep öyle ilerleyecekler. Farkına varmadıkları sürece öyle ilerleyecekler ve dediğin gibi bu istila dediğin şey narsistik ebeveynin doğumundan ölümüne kadar büyük ihtimalle Maalesef. istila devam ediyor. Sömürgecilik devam ediyor. Aynı zamanda şunu da konuşmak istiyorum. Ben insanların çocukluklarında çok büyük yaralar olabiliyor. Unutamadıkları ya da kendi özgüvenlerini yerine koyamadıkları kırgınlık olabiliyor, değil mi? O kırıklık geçmiyor. Ancak artık 30 yaşına geldik, 40 yaşına geldik, 50 yaşına geldik. Bu süreçlerin yani mağduriyete bağlı kalma düşüncesini nasıl atabilirler? Çünkü çoğu insan atamıyor ama artık travma evet yaşandı, senin kim olduğunu şekillendirdi. Nasıl şekillendirdiğini de sen aslında artık şekil verecek yaşa geldin. Bir mağduriyetten nasıl kurtulur bir insan? Şimdi kişi kurban rolünden nasıl çıkmalı? Veya bu ebeveynlerin bıraktığı, işte annem bana şöyle yaptı. Bu bir kere dediğim gibi örtük narsist dilidir. Örtük narsist psikopatolojide gördüğümüz kurban rolüdür. Şu var, kendi benliğini güçlendirmek zorundasın. Yetişkin olma sorumluluğunu ele almak zorundasın. Psikoterapi diye bir iyileşme süreci içerisine girebilir bireyler. Çünkü ya kurban rolünü seviyoruz biz toplum olarak. Böyle çok seviyoruz, çok aşinayız yani. Bana şunu yaptılar, böyle oldu, işte böyle. Artık bu savunmalardan vazgeçmesi lazım kişinin bir kere. Ama orada da işte kişinin kendi benliğini ne kadar görebildiğiyle, o gerçek benliğiyle ne kadar yüzleşebildiğiyle, gerçek benliğine ne kadar temas edebildiğiyle ilişkili bir şey. Yoksa kurban rolü kadar konforlu bir şey var mı bu hayatta? Tabii. Madalyalı bir şey yani. Anladın mı? Çok konforlu. Evet. Savunma, inkar. İlkel savunma mekanizmaları devrede. İnkar ediyorsun. Kendi sorumluluğunu eline almıyorsun. İşte bana bunu yaptı. Evet 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda bu savunmaların arkasına sığınmak kendi benliğinin aslında infantil olduğunu, çocuklukta kaldığını gösterir. O bireyin yetişkin olma sorumluluğuna hala erişemediğini gösterir bir yerde. Bu arada haklı olabilirler.
bu Ki savunmalarında. haklılar da büyük ihtimalle ama. Evet ama onların arkasına sığınmak artık işlevsel değil. Hayat geçiyor. Hayat bitiyor bir yerde. Hala ilişkileri bu döngü üzerinde sürdürmek, hala yanlış insanlara çekiliyor olmak. Kolayına mı kaçıyor bazen insanların kurban psikolojisinde olmak? Tabii yani. Yeni hayat kurmak, bir şeyleri yıkıp baştan yapmak birazcık sorumluluk ve güç istiyor ama belki mağduriyet arkasına sığınmakta Tabii. ama psikolojikman bunun farkında da olmayabilir. Tabii ki kesinlikle öyle. Yani biraz da hayat şartları da bununla ilintili bir şey. İşte zorlaşan hayat şartları da insanları çok daha fazla kurban rolünde kalmaya itekliyor. Kurban rolünde olmayı içselleştiriyorlar. Ya bu biraz ya bireyin kendi iç dünyasıyla ne kadar barışık olabildiğiyle, ne kadar barışık kalabildiğiyle, kendisiyle ne kadar yüzleşme kapasitesinin olabildiğiyle ilintili bir şey. Biz dışarıdan zaten o düğmeleri kapatmış bir bireye bu kurban rolünden çıkması ile ilgili herhangi bir telkin, işte herhangi bir iyileştirici bir şeyler söyleyemeyiz. Birey orada kendi sorumluluğunu fark edecek, kendi sorumluluğunu ele alacak ve burada bireye en fazla aynalama yapan şey dediğim gibi evliliğidir, ilişkileridir. Orada çıkar zaten çocukluk yaralarının onu ne kadar kuşattığı, savunmalarının ne olduğu. Yani bir ilişki içerisindeyken bile ya öteki kötü, ben iyiyim pozisyonunda devam ediyorsa bir birey, hala kurban rolünde kalmayı tercih ediyorsa, işte partneri değersizleştiriyorsa, o birey için zaten dışarıdan çok yapılabilecek, çok söylenebilecek bir şey yoktur o bireyin yani. Çok güzel bir noktaya parmak bastın gerçekten. Çünkü belli bir yaştan sonra artık bu mağduriyet işte 10 sene, 20 sene, 30 sene önceki mağduriyetleri hala daha hayatının engeli olarak görmek gerçekten bir savunma mekanizması. Tabii. Bunu da çoğumuz fark etmiyor. Kalıplaşmış artık. Kalıplaşmış. Bütünleşmiş, içselleştirmişiz onu. Evet. Bir Bunu yerde. izleyen insanlar en azından kendilerinde bunu fark ederlerse, işte 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş hala da bu mağduriyetlerden bir hayat kuramadığını düşünüyorsa, orada bir kırılma noktası yaşaması gerektiğini aslında hatırlatmak lazım. Yani Tabii. bir gün noktaya koymada kişi. Kesinlikle. Orada ihmal edilmiş işte daha benliğini kendisi oluşturmuş bireyler bu konuda zaten çok daha şanslılar. Onların kurban rolüne sığınabilecek bir hayat hikayeleri bile yok. Doğru. Kendi hayatlarını kendileri zaten çocukluktan itibaren ellerine almışlar bir yerde. Tabii. Onlar için de hayat çok acımasızdı. Çok kötüydü. Düşünsenize ebeveynin hiçbir desteği, hiçbir koruyuculuğu yok, kapsayıcılığı yok. Hayatta kalmak zorundasın. Ama Düşünsene. evet o bireyler terapiye geldiklerinde işte veya bu narsisizm gerçeğiyle tanıştıklarında aşırı korumacı, kollayan, ilgiyi ve sevgiyi koşullu veren, sevgiyi performansa bağlayan, narsistik ebeveynlerin yarattığı yıkımı ve bu ebeveynlerden çıkan çocukların hayat hikayelerini öğrendikleri zaman, ikili ilişkilerde bu tarz partnerlerle karşılaştıkları zaman vallahi hocam yani iyi ki ben ihmal edilmişim, böyle iyiyim ben diyor yani. Hani çünkü orası çok daha sıkıntılı bir tablo. Da kimlik geliştirmene izin vermiyorlar. Tabii. Mesela bu ihmal cephesinde kimlik difüzyonu çok fazla yaşanmaz. Kişi kim olduğunu bilir, hedeflerini bilir, duracağı yeri bilir, sınırlarını bilir, kendi ahlaki değerlerini kendisi oluşturmuştur. Son 10 dakika. Evet, değişken değildir mesela. Duyguları değişken değildir. Kendi duygu regülasyonlarını kendileri sağlayabilirler. Kendi kararları var. Kendi özerk orası. Tabii. Orası özerk bir cumhuriyet. Ama bu tarafa geldiğimiz zaman burada resmen size ebeveynler yetişkin olsanız da bir genel vali atamışlar içinize. O genel vali sizi sürekli yönetiyor. Dediğim gibi sanki bir emperyal devlete bağlısınız. Siz bir sömürgesiniz orada. Evlensen de bu böyle. Şimdi mesela şöyle düşünün. Diyelim hala o narsistik ebeveynlerin uzantısı halinde yaşamaya devam eden bireyleri düşünelim. Evlenmişler. Hala anne baba dışarıdan hayata müdahale eder. Yatırım yapın, ev alın, şu kadar para biriktirin, şunları yapın. Bu böyle olmaz, bu şöyle olmaz, bu böyledir. Çünkü o çocuğu evlenmiş bile olsa o evlilik de onun imajı değil mi yani? Tabii ki yani Kurtulamıyorsun. oradaki imajda da işte şey çok önemli. Bak en büyük yaptıkları hata şu. Yani çocuğa verdikleri en büyük zarar şu. Hep çocuğun kafasına bir mit yerleştirmişler. İdeal bir eş, ideal bir partner
kimliği olmalı, işte ne bileyim şöyle olmalı, böyle olmalı, bir tarif var orada. Hiç şey yok orada. Sevgi yok. Psikolojik olarak ruh hali stabil mi? Sağlıklı mı? O çocuk o ebeveynin direktifleri sonucunda ideal aşk fantezisine yerleştirdiği partner ya sosyopatsa, ya Tabii. psikopatsa, Ya narsistse. ya narsistse, yani şöyle düşünelim, bu kafadaki o ideal fanteziye yerleştirdikleri damat adayı veya gelin adayı çok iyi kariyeri olabilir. Üst düzey bir CEO olabilir, Tabii. yönetici olabilir, hekim olabilir, doktor olabilir, psikolog olabilir, geliri iyi olabilir. Ama manyak olabilir. 3 ay sonra evladınızı, kızınızı veya oğlunuzu aldattıysa, Canına kastettiyse. canına kastettiyse, Zaten o zaman ne olacak? anne babayı mutlu edecek ya da onları mutlu edecek bir eş adayıyla evlendiğinde yine bundan, sevgiden bahsedemeyiz de bazı insanlar o kuralların dışına çıkmayı da korkuyor. 30 yaşında hala da anne babasının gazabından korkuyor. Aynen. Hala anne babasının onda küsmesinden korkan yetişkinler var. Yani kendi kararımı verirsem annem babam benimle görüşmez diyen yetişkinler var. Burada bu bağ nasıl kırılır? Bu benim konum değil gerçi ama terapi öneriyorsun ama yine göze Dürüst. alınmıyor. Evet. Evet. Dürüst olmam gerekirse imkansız değil. Ama 30'lu yaşlara kadar o döngüyü kıramayan birinin o saatten sonra o döngüyü kırması çok zor. Çok radikal olması gerekiyor değil mi yani? Yani çok sert olması gerekiyor. İnanılmaz derece bütün bağlarını kesecek. Ya çok zor olacak artık. şu da var. Eğer çocukluğundan beri her şeyi ebeveynleri tarafından karşılandıysa, arabası, evi ebeveynleri tarafından alındıysa, şimdi şöyle bir şey dönüyor ya, mit. Erkekler işte varlıklı olmalı, şöyle olmalı. Onların hepsini aile karşıladıysa eğer ve siz o ailenin karşıladığı o varlıklı, ideal eş, ideal partner zannettiğiniz insanla birlikte olmak istiyorsanız, o eve girdikten sonra bakın bakalım başınıza neler geliyor. Siz o kişiyle değil, o kişinin narsist ebeveynleriyle evleniyorsunuz. Tabii tabii. Halıyı bir anda ayağınızın altından alırlar, neye uğradığınızı şaşırırsınız. İdeal bir eş, ideal bir partner kimdir biliyor musunuz? O ihmal cephesidir işte. Onlar sevgiye sahip çıkarlar, partnerlerine sahip çıkarlar, kıymet bilirler. Çünkü sıfırdan gelmiş ya. Kar küreme makinesiyle böyle her şeyi tek başına küreyen bir kadın Kimliğini olsun. de erkek. kendi yaratmış. Tabii kimliğini kendi yaratmış, benliği güçlü. Öbür tarafta hayatı boyunca her şeyi ebeveynleri tarafından karşılanmış ve sağlanmış paternler var. Şimdi böyle bir şeyin içine düştüğünüzde siz, o kişi yok orada. O kişinin kendi benliği yok. Ebeveynlerin kolu var orada. Ya çok büyük problem bu. Yani sadece Türkiye'de değil, bence yurt dışında da var ama hadi Türkiye, Orta Doğu topraklarında ebeveynlerin kontrolü bırakmaması çok yaygın. Tabii. Ve hala daha da var. Ama o dediğin gibi işte benimle evleneceksen şu kadar kilo altın, bu kadar ev, şu kadar araba. Bunlar anne babaların istekleri aslında. Yani Tabii, çocukların değil. Anne babaların isteklerini çocuklar yerine getirmeye çalışıyor. İşte burada dediğin gibi işgalci aileler, istilacı aileler. Ve şunu da söylemeliyim. Eğer bir partner size direkt ebeveynlerinin beklentisi, ebeveynlerinin doğrusu, o evde ne gördüyse onları doğru zannederek geliyorsa, o partner sizin için ideal bir partner değildir. Siz o partnerle değil, ebeveynleriyle ilişki kurarsınız, ebeveynleriyle evlenirsiniz, mahvolursunuz, posanızı çıkartırlar sizin. Kesinlikle. Yani o evlilik sadece boşanmayla kalmaz. Ya posanız çıkar. Bir kişinin istismarına değil, bütün ailenin istismarına uğrarsınız. Boşanmak da çok zor olur onlardan. Tabii, Ailecek düşman olacaklar çünkü. Kesinlikle öyle. Ötekileştirecek dediğim, yani işte orada, yani bilmiyorum, gerçekten biraz içgörüsü olan bir insan, biraz okuyup araştıran bir insan, o ebeveynlerin kendine verdiği zararın farkına varır. Burada niye yüzleşemiyorlar biliyor musun? Konfor var orada. Yani o artık uzantı olmayı kabul etmiş bir şekilde. Tamam mı? Cesareti yok ki. Kırılgan bir benliği var zaten. Çocukluğundan beri o ebeveynleri ne derse o role girmiş, o role biçimlendirilmiş. Kendi yetişkinliğinin kendi sorumluluğunu eline alamamış. Ebeveynlerinden belki yapısal olarak ayrışamamış. Belki fiziksel olarak ayrışabilir, ayrı bir eve çıkabilir, ayrı bir iş yapıyor olabilir ama yapısal olarak ayrışamamış birisi. Yani ebeveyni ne kadar uzakta olursa olsun
yapısal olarak bir ayrışma yoksa hayat boyu o döngü devam edecek. Orada ne gördüyse orayı doğru zannediyor. Orayı gerçek zannediyor. Orayı realite zannediyor. Ve oranın yargılarıyla, oranın doğrularıyla bir ilişki yaşamaya başlıyor veya bir evlilik kurmaya başlıyor. Burada bence cepheler birbirine çok karışmamalı. Eğer kendi kendini bir yere getiren bireyler varsa onlar mümkün mertebe kendileriyle eşleşip yola o şekilde devam etsinler. Ebeveynleri bu tarz narsistik eğilimler barındıran ve kendisi o narsistik ebeveynlerin artık bir uzantısı haline dönüşmüş. Onların içeride kolu çalışan. Bir de partnerleri şöyle yanıltıyorlar. Hem ebeveynlerine işte ebeveynlerini işte ne bileyim değersizleştirirler onları. Ebeveynlerine söverler. Onlardan nefret ederler. Ama telefon bir çaldığında tamam anneciğim, tamam babacığım. Hı-hı. İşte ayrışamıyor hiçbir şekilde. 50 yaşındaki bir adamın hala annesinin arayıp işte yemeğini yedin mi, şunu yaptın mı demesi. Tabii. Dışarıda nasıl bir poz kesiyordur ama bu adam? Tabii. Son derece maskülen, işte son derece böyle Tabii. Yani insanların dışarıda kestiği pozlarla içsel dinamikleri o kadar farklı ki. Şok edici şekilde, yani gerçekten şok edici şekilde farklı. Yani ebeveyn, anne baba, çekirdek ailenin evi o kadar önemli ki. Hani çocukluk insanın cennetidir denen bir cümle vardır ya. Çocukluğu cennet gibi huzurlu geçen insanların yetişkinlikleri gerçekten güvende ilerliyor. Ama çocukluğu cehennem olarak geçmiş ya da duygusal şiddete uğramış, ihmal, işgal fark etmiyor. Çocukların içlerinde, büyüdüklerinde de evet bir boşluk kalıyor. Gabor Mate'nin bir cümlesi vardı. Hatta seninle bunu çok önce sohbette konuşmuştuk. Travma başına gelen şey değildir der. Travma seni asla incitmeyeceğini zannettiğin birinin sana zarar veriyor olması. Ki anne ve baba da bunlar değil mi yani? Seni en çok sevmesi gereken, kabul etmesi gereken insanların reddini yemek çok ağır. Ama bir yandan da kendini baştan yaratma fırsatı da taşıyor içinde bence. Kesinlikle. Çok güzel özetledin. Ağzına sağlık valla. Teşekkür ederim. Biraz ben seni dinleyeyim. Çok sağ ol. Bence narsistik ebeveynlerle alakalı bölümde şimdi bir sonraki bölümümüz canlı yayın olacak zaten ama narsistik ilişkiler ve narsistik ebeveynlerden sonra narsistik istismar sonrası iyileşmeyle de alakalı bir yayın yapalım. Çünkü evet bunlar var. Bunlardan travma yaşıyorsun, hasar alıyorsun ama nasıl iyileşeceğiz kısmı önemli değil mi? Çok önemli ama keşke onun net bir formülasyonu olsa da böyle yemek tarifi gibi böyle değilsem. Evet bir süreç istiyor belki Çok. ama o sürece adım atma, süreci uygulama. Terapiyi karşılayamayacak insanlar için de özellikle kendilerinle alakalı okuyabilecekleri kitaplar, araştırabilecekleri linkler gibi. Ve bu yaptığımız yayın da bence burada anlattığımız o istilacı ve işgalci ebeveynlerin kurbanı olduğunu düşünen ve hala o rolde kalmayı konfor zanneden, partnerine, eşine, çocuklarına o travmayı nesilden nesile aktaran insanlar varsa ve bu yayını izliyorlarsa artık kendi birey olmasının, yani birey olmalarının sorumluluğunu alıp bu döngüyü kırmaları gerekiyor. Çünkü nesilden nesile devam ediyor bu Çok döngü. doğru. O travmaların nesilden nesile aktarılması, yani bir büyük ebeveyn narsistse şayet bu döngü 3 kuşağı 4 kuşağa kadar geçiyor. Tabii. Birinin kırması lazım artık bunu bir yerde. Şunu da söyleyeyim. Yani bazı mesela babacan dedeler vardır, babalar vardır eski kuşaktan. Onları narsist zannetmeyin. Onlar böyle işte şey tipler vardır ya böyle masaya yumruğunu vuran. Hulusi Kentmen. Hulusi Kentmen. Onlar öfkeli ama babacan. Hemen kalbi temiz insanlardır Evet. onlar. Yani kalbi temiz insanları narsist zannetmeyin. Herkeste şöyle bir şey var, tanı var. Babam kesin narsistti veya işte dedem narsistti. Hayır, işkolik olabilirler. Bir aileyi, bir ailedeki o maskülen figürü temsil ediyor olabilirler. O insanlar patolojik narsist falan değillerdi. Tabii. Sadece biraz işte kızgın, öfkeli. Bakın duygularını belli eden insanlardan hiçbir zaman korkmayın. Bunu size net Çok söyleyebilirim. Duygularını belli etmeyen, o pasif agresif, bu ilk yayınlarda anlattığımız o örtük yapılanmalar var ya, onlar sizin hayatınızı da, ışığınızı da, benliğinizi de öyle bir yok eder ki o duygularını
öfkeyle, kızgınlıkla belli eden insanları mumla arayacak hale gelirsiniz. Çok doğru söylüyorsun. Çünkü ne zaman o hale geldiğini anlamadığın durumlar bunlar. O zaman hem narsistik videolarımızı izlesinler, Evet. ilk defa görenler, hem de bundan sonraki yayınlarda özellikle 27 Ocak saat 20'de canlı yayında soruları cevaplayacağız. Ve ardından iyileşmek konuşacağız. Tamam. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere, hoşça Hoşça kalın. kalın.